Merhaba arkadaşlar. Tyson Fury fanlarının sevmediği bir başlık attım. Bunun farkındayım. Tyson Fury taraftarları bu başlığa kızacaklar. Bunun için de bana tepki göstertebilirler. Buna da amenna. Ama şu da bir gerçek. Tyson Fury'nin son zamanlardaki emeklilikle ilgili yaptığı açıklamaları ve sonrasında medyanın karşısına geçip kesinlikle bu iş bitti, artık daha dövüşmeyeceğim demesi, Tyson Fury'nin yakınındaki arkadaşları, çevresi Tyson Fury'nin hiçbir sözüne inanılmaması gerektiğini, onun tekrar ringe döneceğini söylemeleri, bu konuda samimi olmadığını söylemeleri, doğal olarak da Tyson Fury'nin son zamanlardaki UFC yıldızıyla adını çıkması ve bu maça sıcak bakması Tyson Fury'nin yakınındaki insanların doğruluğunu onaylıyor. Öncelikle şu da bir gerçek. Tyson Fury'nin son zamanlardaki açıklamaları, işte Anthony Joshua, Alexander Usyk maçının sonucuna göre işte bokstan emekli olup olmaması bu maça bağlı olduğunu söylüyor. Bunun da nedenini ben hala anlamış değilim. Bunun tek bir neden olabilir. Bence eğer ki bu maçtan Anthony Joshua galip çıkarsa Tyson Fury %85 %90 boks ringlerine dönecektir. Ama bu maçtan Alexander Usyk galip çıkarsa işte o zaman Tyson Fury bence benim görüşüme göre bu maçtan hep kaçacaktır, uzak duracaktır. Bunun da nedeni şu: Tyson Fury bu zamana kadar dövüştüğü isimler var, iyi isimler de var. Ama son zamanlardaki maç yaptığı isimlere baktığımız zaman bir örnek vereyim, Alexander Usyk kadar teknik olarak, yetenek olarak, hız olarak, örnek vereyim boks IQ'su olarak çok üst düzey bir isimle karşılaşmadı. Bence Deontay Wilder'la karşılaştı. 3 maçın ikisini aldı, birinde berabere kaldı. Ama orada da son iki maçta da Deontay Wilder'ın durumunu gördünüz. Gerçekten bizim tanıdığımız, örnek vereyim ilk maçtaki Deontay Wilder olsa yine amennaydı, ama son iki maçta Deontay Wilder bizim tanıdığımızın dışında bir Deontay Wilder gördük. Yani ölü boks yaptı ama normal bildiğimiz her zamanki gibi o knockoutçı Deontay Wilder son iki maçta da böyle kendinden emin sağlam dövüşseydi belki Tyson Fury yine çok fazla zorlayacaktı. Belki de maçın akıbeti belli olmayacaktı. Sert yumruklara sahip tamam Deontay Wilder, ama bence bir Alexander Usyk değil. Bunun da nedeni şu: Alexander Usyk'te boks adına her şey var. Ne var? Ayaklar var. Rakibini kandırıyor. Refleksleri çok iyi. Belleri çok iyi. Belleri oynuyor. Kolay kolay yumruklara hedef olmuyor. Kondisyonu iyi. Ve de özellikle de nokta vuruşları var. Bu yüzden bence Tyson Fury, dediğim gibi, Alexander Usyk çekindiği için, Alexander Usyk'ten çekindiği için kesinlikle bu maçın sonucunu bu yüzden bekliyor. Belki şunu diyecek Tyson Fury hayranları: işte Tyson Fury hiç kimseden çekinmez, korkmaz. İşte Tyson Fury Alexander Usyk'i knockout eder, kesinlikle yener gibi sözler duyacağız. Ama şu bir gerçek: ben de boksun içerisinden gelen birisiyim. Az çok boksörleri anlarım. Doğal olarak da Tyson Fury yenilgisiz bir boksör. Yenilgisiz olmaya devam etmek için, bunun için akıllı adımlar atmak zorunda. Bu yüzden Tyson Fury kendine Alexander Usyk'i tehlike olarak gördüğü için hemen emekliliğe soyundu. Ama bu maçtan Joshua galip çıkarsa Tyson Fury emeklilikten vazgeçip yine yoluna devam edecektir, dövüşmeye devam edecektir. Usyk maçı bizim için Tyson Fury'yi bundan sonraki süreçte ringde görmek için bence çok önemli. Doğrusunu söylemek gerekirse Anthony Joshua Alexander Usyk maçı da yakında rövanş olacak. Bu rövanşta da Anthony Joshua çok iyi çalışıyor. Özellikle de son zamanlarda da Eddie Hearn'in yaptığı açıklama var. 6. roundda Alexander Usyk'i diyor Anthony Joshua knockout edecek diyor. Bu zamana kadar kolay kolay knockout olmuş bir isim değil Alexander Usyk. Bakalım Anthony Joshua nasıl knockout edecek. Ama şu bir gerçek: Anthony Joshua aynı Devin Haney pozisyonuna düştü. Ve Haney gibi rövanşta kaybeder etmez hemen Amerika'ya gitti. Çalışmaya başladı. Mücadelesine kaldığı yerden devam etti. Kendine inancı tam. Şu anki durumuna baktığımız zaman çok farklı bir Anthony Joshua göreceğiz ringde. Pres yapan, savaşan, mücadeleci bir Anthony Joshua olacak. Çünkü
Son zamanlardaki Anthony Joshua'ya baktığımız zaman enerjisini yükseltiyor. Örnek vereyim, yenildiği maçı neredeyse unutmuş durumda. Örnek veriyorum, gülüyor, eğleniyor. Bu bence çok güzel bir şey. Çalışmasına da gayet güzel devam ediyor. Baktığımda son videosuna baktığımda yakın dövüşü özellikle de yani yapması gerektiğini yapacak aslında. Oleksandr Usyk'e karşı yakın dövüşecek ve aparkatlarını, kroşelerini bu maçta çok fazla vuracak. İnşallah öyle olur. Oleksandr Usyk de çünkü distansta veya uzak dövüştüğü zaman Usyk kesinlikle yine Anthony Joshua'yı yener. Anthony Joshua'nın press box yapmaktan başka şansı yok. Olası bir Usyk Tyson Fury maçın olur. Bence bu maç Tyson Fury için tehlikeli olur. Çünkü gerçekten Usyk çok kurnaz bir boksör. Özellikle de Ramirez gibi 52 kilodaki olimpiyat şampiyonu olan Ramirez gibi. Shakur Stevenson'la son rounda geldiğinde Shakur Stevenson puan olarak öndeydi. Ama son 1 dakika, 1,5 dakika maçı çevirip Ramirez olimpiyat şampiyon oldu. Yani Usyk de aynı bu tarz bir boksör. 12 round boyunca full disiplinli, full konsantre ve ringde rakiplerine iyi kitlenen, rakiplerini iyi çözen bir isim. Tyson Fury akıllı dövüşen, teknik boks yapan bir isim. Aynı şekilde Oleksandr Usyk de zaten iki boksör bu şekilde akıllı dövüşen, teknik boks IQ'suna sahip iki isim karşı karşıya geldiği zaman ringde hem birbirlerine yumruk vurmakta çok zorlanırlar hem de bu maçta istediği boksu yapamazlar. Ama şu bir gerçek, Oleksandr Usyk Tyson Fury arasında bir maç olursa ben burada ne olursa olsun puanımı Usyk'ten yana kullanıyorum. Kesinlikle Tyson Fury'yi Oleksandr Usyk geçecektir. Tabi bazıları bu konuda diyecektir ki işte Fury'yi kesinlikle yenemez, işte bunun gibi yorumlar yapacaktır. Bu da o arkadaşların düşüncesidir, yorumudur, ona saygım sonsuz. Ama şu bir gerçek, Usyk hiçbir zaman boş bir boksör değil. Olimpiyat şampiyonu olan bir boksör zaten boş bir boksör olamaz arkadaşlar. Amatör geçmişi var, maçları var. Tabii yenildiği maçlar da olmuştur. Ama son zamandaki performansı bence çok iyi. Bu maç bizim için önümüzdeki özellikle de Anthony Joshua maçı bizim için çok önemli. Bu maçta eğer ki Usyk'in performansına bakacağız. Eğer ki Usyk'in performansı hala aynı şekilde devam ederse Usyk çoğu boksöre sıkıntı yarayacaktır. Ama alttan gelen bir Frank Sanchez var. O da iyi boksör. Onun da sert yumrukları var. Ani girişleri var içeri. Arkadaşlar baktığımızda aslında Tyson Fury'nin emekli olmasına yaş olarak desek yaşı çok geç değil. Örnek vereyim. Anthony Joshua 32 yaşında. Tyson Fury 33 yaşında. Oleksandr Usyk 35 yaşında. Deontay Wilder 36 yaşında. Yani Deontay Wilder da ringlere geri dönecek. Yine dövüşmeye devam edecek. O da kaldığı yerden mücadelesine devam edecek. Ringlere dönmek için Deontay Wilder sabırsızlanıyorum diyor. Herkes de zaten merak ediyordu. Deontay Wilder tekrar ringlere dönecek mi? Dövüşecek mi gibisine. Yani Deontay Wilder'ı insanlar özlüyor. Boks ringlerinde görmek istiyor. Biraz da Deontay Wilder usta ellerde işlenirse bence Deontay Wilder tekrar ringe geldiğinde çoğu rakibine sıkıntı yaratabilir. Ama şu bir gerçek, teknik olarak kendini çok fazla geliştirmesi lazım. Özellikle de ayaklarını çok iyi kullanması lazım. Biraz duran boksu bırakıp dans etmesi gerekiyor. Oynaması gerekiyor. Hep bunu söylüyorum. Ayakları iyi olan boksörler götürür. Bak Usyk'in ayakları iyi götürüyor. Tyson Fury'nin ayakları iyi götürüyor. Tyson Fury'nin en büyük özelliği onu her zaman boks ringlerinde kurtaran tek özelliği bellerinin çok oynaması. Bellerini çok iyi kullanıyor ve bu yüzden de kolay kolay yumruk yemiyor. Keşke örnek vereyim Deontay Wilder da bu şekilde bellerini kullanabilse, ayaklarını kullanabilse kendisine yetecek kadar. Ama durarak boks yapıyor, bekliyor. Bu yüzden rakiplerinden çok fazla yumruk yiyor. Atak yaptığında da ayakları birbirine dolaşıyor. Yani istediği yumruğu da zaman zaman vuramıyor. Ama gerçekten kontrollü boks yaptığı zaman rakibine kontrollü yumruklar vurduğu zaman çoğu rakibinin canını yakıyor ve tutturduğu zaman da rakibi sırtının üzerine düşüyor. Tyson Fury gibi. Bu boksörler hakkında benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Benim düşüncem bu kadar. Belki
Yani sizin düşünceniz farklıdır ama ben bu şekilde görüyorum. Çünkü açıklamalarına bakaraktan doğal olarak bu şekilde bir sonuç çıkıyor. Size göre tersi düşünürsünüz. Kesinlikle böyle bir şey yok dersiniz. Yaşı geldi, yoruldu. Artık emekli olması gerekiyordu diyebilirsiniz ama onun maç sayısından örnek vereyim. Çok çok örnek vereyim. Pacquiao'nun 50-55 maçı var. İşte Canelo'nun 58-60 maçı var. Hiç alakası yok. Bence yaşı genç, devam edebilir. Bakalım. Yani benim düşüncem bu şekilde. Sizin de düşünceniz nedir? Onu da aşağıya yorumlar kısmına yazıp orada belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olup bildirimleri açmayı unutmasınlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.